Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şipşak hazırlayabileceğiniz muhteşem bir acı sos tarifi vereceğim. Kahvaltılarınızda, yemeklerinizde, yumurtalarınızı yaparken, salatalarınızda her şeyde rahatlıkla kullanabileceğiniz birkaç dakikanızı alacak harika bir ezme tarifi hazırladım. Lütfen kaleminizi, kağıdınızı hazırlayın arkadaşlar. Malzeme olarak ilk baş bir tane kapya biber kullanacağız. Dikkatli bir şekilde keseceğim ve içerisindeki çekirdeklerini ayıklayacağız arkadaşlar. Çekirdeklerini ayıkladıktan sonra rondodan geçireceğim için küçük iki parçaya veyahut 3 parçaya böleceğim arkadaşlar. Rondoda biraz daha rahat geçmesini istiyorum. Hemen robotumu alacağım ve güzelce minik minik parçalar olacak şekilde robotumdan çekeceğim birkaç dakika kadar arkadaşlar. Robotumdan geçirdim. İstediğim kıvam tam olarak bu arkadaşlar. Minicik minicik küçük küçük parçalar olacak şekilde. Şimdi küçük bir kasenin içerisine malzemelerimi aktarıyorum ve kenarıya alıyorum. Sizler de kıvamını iyice görün arkadaşlar. Bu derece küçük olması bizim için yeterli olacaktır. Diğer malzememize geçiyoruz. Hemen domates kullanacağız. Burada domatesimizin kabuklarını da keseceğiz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde domatesimizi kabuklarından ayıralım. Şimdi ise domateslerimizi de küçük birkaç parçaya ayıracağız ve onları da robotumuzdan geçireceğiz. Domateslerimizi hemen bir kasenin içerisine aktarıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi domateslerimizin kıvamı da bu şekilde olacak. Domateslerimizi de kenara koyalım hemen arkadaşlar. Diğer malzememiz ise birkaç tane yeşil biber arkadaşlar. Hemen yeşil biberlerimizde başlarını keserek içerisindeki çekirdekleri ayıklayalım. Şimdi ise yeşil biberlerimizi, domateslerimizi ve kapya biberlerimizi tekrar robottan hepsini birlikte olacak şekilde geçirelim arkadaşlar. İçerisine bir malzeme daha ekleyeceğim. 1-2 diş kadar sarımsak da ekleyeceğiz içerisine arkadaşlar. Sarımsağımızı da birkaç parçaya böleceğim ve hemen karışımın içerisine atacağım ve 1 dakika olacak şekilde güzelce robotumdan geçireceğim arkadaşlar. Karışımımız hazır hale geldi. Hemen bir tenceremin içerisine aktarıyorum. Ben beyaz bir tencere kullandım. Siz orta bir tencere kullandım. Siz kendi nasıl arzu ederseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Hemen ocağıma alıyorum arkadaşlar. Burada lütfen videomun sonuna kadar izleyin. Çünkü burada kıvamı arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. İhtiyacınız ne kadarsa ona göre miktarı arttırıp azaltın arkadaşlar. Burada şimdi içerisine baharatlarımızı eklemeye geçeceğiz. İçerisine 1 çay kaşığı toz nane, kuru nane ekliyoruz arkadaşlar. Bir diğer malzemeye geçmek istiyorum hemen. İçerisine benim pul biberim burada çok acı olduğu için 1 çay kaşığı kadar ekledim ama sizin acı değilse bir tatlı kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Daha sonra içerisine yine 1 çay kaşığı dolusuyla olacak şekilde karabiber ekleyeceğiz. Ben yine burada tane karabiber kullanmayı tercih ettim. Daha çok sevdiğim için. Sizler normal karabiberinizden 1 çay kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. İçerisine yarım çay kaşığı kadar tuz ekleyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz sofra tuzu da ekleyebilirsiniz. Ve son olarak içerisine 1 çay kaşığı kadar da toz şeker ekleyeceğiz arkadaşlar. Baharatlarımız bu kadardı. İçerisine şimdi yarım çay bardağı ölçüsünde zeytinyağı ekliyoruz. Siz evinizde zeytinyağınız yok ise
sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ancak zeytinyağı ile tadı çok daha lezzetli olacaktır arkadaşlar. Ben hemen ölçüyorum ve zeytinyağımı da ekliyorum. İçerisine yarım çay kaşığı kadar tuz ekleyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz sofra tuzu da ekleyebilirsiniz. Ve son olarak içerisine bir çay kaşığı kadar da toz şeker ekleyeceğiz arkadaşlar. Baharatlarımız bu kadardı. İçerisine şimdi yarım çay bardağı ölçüsünde zeytinyağı ekliyoruz. Siz evinizde zeytinyağınız yok ise sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ancak zeytinyağı ile tadı çok daha lezzetli olacaktır arkadaşlar. Ben hemen ölçüyorum ve zeytinyağımı da ekliyorum. Son olarak içerisine bir yemek kaşığı ölçüsünde elma sirkesi ekliyorum. İsterseniz üzüm sirkesi de ekleyebilirsiniz. Şimdi güzelce kıvam alacak şekilde ocağımda pişirme işlemime devam ediyorum arkadaşlar. Bu kısımda karıştırarak pişirmeniz çok önemli. Lütfen sizler ocağın başından ayrılmadan sık sık karıştırarak pişirme işlemine devam edin. Evet, acı sosumuz hazır hale geldi. Kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Ekmeğe sürülebilecek, ekmek bandırılabilecek kıvamda olması gerekiyor arkadaşlar. Şu an istediğimiz kıvam tam olarak da bu. Ve gördüğünüz gibi ben size gün ışığında da çekmek istedim. O kadar lezzetli oldu ki tadı, biz hemen anında bitirdik zaten. Ailemle birlikte çok severek yedik arkadaşlar. Sizler de denerseniz lütfen yorum yazmayı unutmayın. Bu tarz tariflerimin devamı için bana destek olmayı ve kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Tadı inanılmaz lezzetli oldu. Birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz bu harika tarifi kaydetmeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun arkadaşlar.